Merhaba Osman Hocam. Merhaba. Bugün size küçük kalplerdeki büyük riskleri ve alınabilecek önlemleri sormak istiyorum. Çocukluk çağı kalp hastalıkları toplumda ne kadar yaygın? Çocukluk çağı kalp hastalıkları dediğimizde bunların bir kısmının doğumsal kalp hastalıklarını, bir kısmının da çocukluk çağının sürecinde doğumdan sonra kazanılmış kalp hastalıkları şeklinde ikiye ayırabiliriz. Özellikle doğumsal kalp hastalıkları dediğimizde ise bu oran her normal doğumda %1 oranında diyebileceğimiz bir sıklıkta toplum genelinde karşılaşılabilecek bir durum. Ama onun yanı sıra toplumun ekonomik ve sosyal gelişmişliğiyle paralel olarak doğum sonrası başlangıçta herhangi problem olmasa bile bir takım enfeksiyonlar ya da bir takım geçirilen ekstra rahatsızlıklar nedeniyle kalp hastalıkları da çocukluk çağında ortaya çıkabiliyor. Hocam çocukluk çağı kalp hastalıklarının en önemli nedenleri nelerdir? Evet, başta da ifade ettiğim gibi yani çocukluk çağındaki kalp hastalıklarının bir kısmı doğum öncesinde yaşanan bir takım olaylarla, bir takım talihsizliklerle, anne karnında geçirilen enfeksiyonlarla veya tamamen aileden gelen bir takım genetik problemlerle ilişkili olabiliyor. Onun dışında doğum sonrası yani doğumda tamamen kalbi normal olan, her şeyi yerli yerinde olan çocuklarda da geçirilen bir takım enfeksiyonlar, özellikle romatizmal kalp hastalığı dediğimiz akut eklem romatizması şeklinde başlayan ve sonrasında kalbi tutan, eklemleri tutan ciddi bir rahatsızlık olan eklem romatizması ve kalp kapak romatizması şeklinde seyreden rahatsızlıklar. Onun dışında adolesan çağa gelene kadarki süreçteki beslenme bozukluklarıyla birlikte aşırı kilo alımına bağlı, obeziteye bağlı ve diyabete bağlı, özellikle tip 1 diyabete bağlı bir takım rahatsızlıklar yine çocukluk çağındaki kalp hastalıkları için birer sebep olabiliyor. Hocam çocuklarda kalp hastalıklarının en önemli belirtileri neler? Burada tabii annelerin çok dikkat etmesi gereken bazı ayrıntılar var ama onun yanı sıra belki üzerinde durulması gereken ve anneler adına dikkat çekilmesi gereken hususlardan birisi de şu: bebeklerine, çocuklarına aşırı düşkün bazı hassas anneler de hiç olmayacak durumları da yine kalp rahatsızlıklarıyla ilişkilendirebiliyorlar. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki orta yolu tutturabilmek, hem uyanık olmak hem de bir takım vesveselerden, bir takım evhamlardan da uzak kalabilmek gerekiyor. Ama bu anlamda özellikle ilk bebeklik çağından itibaren annelerin bebeklerinde dikkat etmesi gereken bazı özel durumlar var ki bunlar doğumsal kalp hastalıklarıyla, ciddi bir takım doğumsal kalp hastalıklarıyla ilişkili olabiliyorlar. Bunlardan en başta geleni bebeğin özellikle dudak çevresinde, yüzünde meydana gelen morarmalar olabilir. Ağlama sırasında ya da emme sırasında aşırı morarma veya kendini kaybetme olabilir. Emerken zorlanma olabilir, emerken aşırı terleme olabilir, emmek istememe olabilir. Bütün bunların hepsi kalple ilişkili önemli bir takım rahatsızlıkların habercisi olabiliyor. Özellikle bebeklik çağında. Bunun yanı sıra sık nefes alıp verme, nefes alıp verirken zorlanma, biz buna dispne diyoruz veya nefes darlığı diyoruz. Veya çocukluk çağında artık yürüyebilir hale geldiğinde, oyun çağına geldiğinde ise çabuk yorulma, akranlarına göre onlar koşarken kendisinin aniden durma, dinlenme ihtiyacı hissetmesi veya çömelme ihtiyacı hissetmesi gibi bir takım bulgular da yine doğumsal kalp hastalıklarının bulguları olabiliyor. Bu nedenle eğer çocuklarınızda bu tür bahsettiğimiz şikayetler varsa mutlaka bir çocuk kardiyoloğuyla veya ilişkili bir hekimle görüşmekte mutlaka fayda var. Onun yanı sıra bu çocuklarda sık enfeksiyon görülmesi de bu bahsettiğimiz tanıyı destekleyici bulgulardan birisi. Gelişme çağındaki normalde kendi akranlarına göre, yaşıtlarına göre gelişimindeki geri kalma durumları, bahsettiğim gibi sık enfeksiyon atakları veya bünyesinin zayıf olması gibi bir takım ilave bulgular da yine doğumsal veya edinsel kalp hastalıklarıyla ilişkili olabilir. Peki hocam çocuklarda kalp hastalıkları tanısı nasıl konur? Hangi tetkikler yaptırılmalıdır? Evet, bu da yine tabii kıymetli bir soru ama özellikle pediatrik çocuk kardiyoloji hekimlerine gelen annelerin, babaların bilmeleri gereken belki testler şeklinde konuyu ele alabiliriz. Ama zaten bu konunun profesyoneli olan bir hekime gittiğinizde ne yapılması gerektiğini size aşama aşama mutlaka anlatacaktır. Ya da bunları size sırasıyla uygulayacaktır. Öncelikle bu bahsettiğimiz çocuğumuzun fizik muayenesinin yapılması gerekiyor. Doktorlar bunu öncelikle steteskopla çocuğun kalbini veya sırtını dinleyerek veya gelişimine bakarak
bir takım bulgular, teşhisler değerlendirme imkanı bulabilirler. Onun yanı sıra EKG bize bu anlamda bilgiler verebilir. EKG'deki ritim bozuklukları söz konusu olabilir ya da bir takım ileti defekleri olabilir veya kalp odacıklarındaki genişlemelerle ilgili bir takım ekstra EKG'ye yansıyan bulgular olabilir. Bunun dışında yine bizim için tanısal değeri en yüksek olan tetkiklerden birisi ekokardiyografi, yani kalbin ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Bu da bize yapısal olarak kalpte herhangi bir defekt varsa, herhangi bir anomali varsa, kalp kapaklarında herhangi bir daralma varsa veya kalp odacıkları arasında herhangi bir anormal geçiş varsa bütün bunlarla ilgili bize detaylı bilgi verebilir. Onun yanı sıra yine gerek varsa efor testi yapılması veya Holter EKG takılması aritmi teşhisi açısından anlamlı bir katkı sağlayabilir. Bunun yanı sıra eğer doktor daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederse veya bunlara ihtiyaç duyarsa kateterizasyon yapılabilir, elektrofizyolojik çalışma yapılabilir. Yani bütün bunların hepsi dediğim gibi ister yapısal olsun, ister elektriksel olsun, kalpte herhangi bir anormallik varsa bunun teşhisiyle ilgili aşama aşama yapılabilecek testler diyebilirim. Hocam zaman zaman kalbinde delik var diye ifadelerle karşılaşıyoruz. Bunu duyduğumuzda ne anlamalıyız? Evet, bu da yine önemli bir konu ve artık modern tıbbi teknolojilerin bize sağladığı imkanlarla daha önceden ancak açıp kalp ameliyatıyla tamir edilebilen bu tarz bahsettiğiniz kalpte delik dediğiniz durumlar artık rahatlıkla kateter yardımıyla dışarıdan ameliyatsız tamir edilebiliyor veya kapatılabiliyor. Eğer biz yapısal olarak bir kalp hastalığından bahsediyorsak veya bize halk tabiriyle kalbinde delik varmış denilirse burada anlamamız gereken şey şu: normalde anatomik olarak birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan, yani aralarında bir kesit, bir duvar olması gerekirken normalde iki odacık arasında anormal bir geçişin doğumsal olarak kapanması gerekiyorken kapanmaması veya tam kapanmaması gibi bir durumla karşılaştığımız bazı yapısal kalp hastalıklarını biz çocuğun kalbinde delik var şeklinde ifade ediyoruz. Yani aslında bu kalpte dışarıya açılan bir delik değil, kalbin 4 tane birbiriyle ilişkili olan ama anatomik olarak normalde aralarında bariyer olması gereken odacıkları arasındaki yapısal bir takım defeklerden, açıklıklardan bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz durumlar az evvel de söylediğim gibi normalde çok önceki dönemlerde açık ameliyatlarla ancak cerrahi yöntemlerle tamir edilebiliyordu ya da yama ile kapatılabiliyordu. Ama bugün geldiğimiz teknoloji imkanları sayesinde tamamen kasıktan girerek herhangi bir göğüste cerrahi işlem yapmaksızın çok rahatlıkla uygun olan kalp defektlerini, kalp açıklıklarını veya kalp deliklerini kapatabiliyoruz diyebilirim. Hocam çocuklarda yapısal kalp hastalıkları dışında, bu bahsettiklerinizin dışında aritmi yani ritim bozuklukları da görülebilir mi? Elbette bu da yine bahsettiğimiz kalp hastalıklarının bir kategorisi, bir alt başlığı olarak hem erişkinlerde hem de çocukluk çağında görülebiliyor. Ama genelde erişkinlerdekinden çok daha farklı olarak veya yüzde olarak, yani baktığımızda, oransal olarak baktığımızda çocukluk çağındaki aritmilerin genellikle genetik geçişli, yani doğuştan olma ihtimali daha yüksek. Bunları spesifik isimlerle adlandırmak çok istemiyorum ama yani gerçekten böyle bir aritmi varsa doğrudan biz bunu o hastanın, o çocuğun EKG'sinde görebileceğimiz gibi yapacağımız bir 24 saatlik Holter değerlendirmesiyle, yani kalp ritminin 24 saatlik kaydı ile veya yapılabilecek bir elektrofizyolojik çalışma ile bu bahsettiğimiz aritmi odakları, çarpıntı odakları tespit edilebilir ve bunlar rahatlıkla tedavi edilebilir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı şu: evet, çocukluk çağında yapısal kalp hastalıklarından ayrı bir başlık olarak aritmiler de ciddi veya daha rahat tolere edilebilir bir takım ritim bozuklukları da görülebilir diyebiliriz. Hocam, spor sırasında çocuklarda görülen ani bayılmaların önemi nedir peki? Bu da yine kıymetli bir soru. Maalesef özellikle çocuklarının bir sporcu olmasını isteyenler, futbolcu olmasını isteyenler veya bedenen, fiziksel olarak ağır efor gerektiren bir takım antrenmanlar gerektiren spora yönlendiren ailelerde bu bahsettiğimiz durum çok daha ciddi veya çok daha dramatik problemlerle karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla bu olayda iki tane şeyi yine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi
bu bahsettiğimiz çocukta yapısal bir kalp rahatsızlığı var mı ona bakmak lazım. İkincisi bahsettiğiniz efor yani aşırı eforla tetiklenebilecek bir aritmi durumu var mı buna bakmak lazım. Dolayısıyla her ikisinde de yani öncelikle çocuğun bu tür ağır spor ya da ağır egzersiz, ağır antrenman epizotları gerektiren bir spor dalına yönlendirilmesi durumu varsa mutlaka bir kardiyoloji kontrolünden geçmesi gerekir. Özellikle ailesinde yapısal kalp hastalığı olanlar, bu ister kalpte az evvel bahsettiğimiz gibi kalp delikleri olabilir veya kalp kasındaki hipertrofi yani kalınlaşma dediğimiz bir takım yine genetik geçişli rahatsızlıklar olabilir veya yine genetik geçişli doğumsal bir takım aritmiler olabilir. Bütün bu bahsettiğimiz durumlarla alakalı öncesinde mutlaka gerek ekokardiyografik gerekse efor testi gerekse Holter EKG ile değerlendirmeler yapmak lazım. Özellikle zaman zaman hepimizin çok da üzülerek izlediğimiz haberlere konu olan işte futbol sahalarındaki ani ölümler veya bayılmalar dediğimiz durumlarda genellikle karşımıza çıkan durumlar bahsettiğim gibi ya kalp kapaklarındaki darlıklar veya kalp kasındaki kalınlaşmalar veya sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi ifade ettiğiniz gibi eforla tetiklenen aritmiler olabiliyor. Hocam zaman zaman kalbinde delik olan çocuklarla ilgili ekokardiyografi takibinin yeterli olduğunu, zaman içerisinde bunun kendiliğinden kapanabileceğine dair doktorlardan geri bildirim alınıyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Hem aile açısından hem de çocuk açısından bir şans ve bu şansın bu çocuklara, bu aileye verilmesi gerekiyor. Gerçekten bazı yapısal kalp hastalıkları yani az evvel ifade ettiğimiz gibi kalbinde delik olan çocukların, bebeklerin kalbindeki bu açıklıklar yaşla birlikte çocuğun kalbinin gelişmesiyle birlikte gerçekten kendiliğinden kapanabiliyor. Dolayısıyla doktorlar yapısal olarak değerlendirdikleri yani ekokardiyografiyle baktıklarında gördükleri açıklık ya da o açıklıktaki anatomik bir takım varyantlar eğer o deliğin ya da açıklığın kendiliğinden kapanabileceğine dair bir kanaat veriyorsa çok büyük değilse mutlaka bir cerrahi ya da kasıktan yapılacak bir müdahaleyle kapatılmasını gerektirmeyecek büyüklükte olduğunu düşünüyorlarsa o zaman çocuğa ve aileye bu yönde bir telkinde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bu yönde bir telkin varsa ailenin mutlaka periyodik olarak o kurumda ya da o doktorla irtibatını kesmeden belli aralıklarla ekokardiyografi kontrolleri yaptırması, çocuğun gelişimiyle birlikte bahsedilen defektin kendiliğinden kapanıp kapanmadığının tespit edilmesi ve takip edilmesi mümkün. Dolayısıyla bu konuda dediğim gibi doktorların talimatına, yönlendirmesine birebir uymak ve bu yöndeki bir şansı bu çocuğa mutlaka vermek gerekiyor. Hocam çocuklarımızın ileride sağlam kalplere sahip birer yetişkin olması için ebeveynlerin neler yapmasını tavsiye edersiniz? Evet bu bahsettiğimiz eğer bir şanssızlık olarak yani bu hayatın tabii bir gerçekliği yapısal bir kalp hastalığıyla doğmamış bir çocuktan bahsediyorsak eğer ailelerin, ebeveynlerin elde olmayan sebeplerle yaşadıkları bir takım olumsuzluklar nedeniyle enfeksiyonlar olabilir, az evvel söylediğim romatizmal kalp hastalığı olabilir veya genetik herhangi bir rahatsızlık olabilir. Bu tür bir yapısal kalp hastalığıyla ilişkili olmayan diğer başlıklar açısından bu soruyu ele aldığımızda söyleyeceğimiz şeyler aslında yetişkinlerle hemen hemen aynı. Hani bizde bir söz vardır, armut dibine düşer diye. Çocuklar beslenme alışkanlıklarını kendileriyle alakalı neyi nasıl yapmaları gerektiğine dair bütün müktesebatını aslında ailelerinden yani ebeveynlerinden, anne babalarından öğreniyorlar. Dolayısıyla anne baba nasıl besleniyorsa çocuklar da öyle besleniyorlar. Eğer anne baba obeziteye meyilli ise çocuklar da obeziteye meyilli oluyorlar. Anne babada diyabet ya da hipertansiyon varsa çocuklarda da bu yönde bir maalesef eğilim oluyor. Eğer o aile sigara içen bir aile ise çocuklar maalesef ileride ergenlikten sonra sigaraya yönelebiliyorlar veya başka bir takım kötü alışkanlıklara yönelebiliyorlar. Dolayısıyla gerek beslenme alışkanlıkları açısından gerekse düzenli bir hayat bu uyku açısından olabilir, egzersiz açısından olabilir. Yani bütün bu yaşamdaki kaliteyi, standardı temsil eden ne varsa bütün bunların hepsi birer müktesebat olarak ebeveynlerden çocuklara aktarılıyor ve alınan terbiyenin bir parçası haline gelebiliyor. Dolayısıyla anne babaların hem beslenme alışkanlıkları yönünden hem vaktinde saatinde yatma kalkma açısından hem spor
kültürü açısından hem de kötü alışkanlıklar açısından mutlaka çocuklarına olumlu tesir gösterebilmeleri için en önemli parçalardan birisi kendilerinin bu bahsettiğimiz konularda duyarlı ve dengeli, dikkatli davranıyor olmaları. Çocuklara eğer bu yönde bir terbiye ve telkin verilebilirse bahsettiğiniz gibi eğer yapısal herhangi bir rahatsızlıktan değil de ileri yaşlarda yaşanabilecek bir takım kazanılmış kalp rahatsızlıklarından korunmayla ilgili bir süreçten bahsediyorsak ailelerin, ebeveynlerin yapabileceği en güzel şey bu bahsettiğimiz hususlar olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için çocuklarımız ve kalp sağlığı hakkında. Ben teşekkür ederim.